25 yıllık dişlerimin ucu kırıldı. Bakalım kendim üstesinden gelip tamir edebilecek miyim? Çok pis bir şeymiş bu ya. 2 dakika. Şey vereyim. Hani bir yandan atıyor. Şu dişim kırıldı. Oturayım onu yapayım bari. Şaşırdınız mı İpek? Terzi kendisi Hanımefendi, nasıldı? randevu alabilir miyim? Boş vaktiniz var mı acaba? Doktor bey müsait mi? Maalesef. Maalesef. Çok Yani bir araya sıkıştırsanız olmaz mı? Yok, araya sıkıştırılacak durumunuz yok. Ama şu bak böyle gezemem. Yani bak kırıldı. Hiçbir şey yok. Maske takın. Ben bir geçeyim. Şu arayı şöyle tamir edeyim bir boşlukta. Olur mu? Siz kendi kendinize. Tamam, ben doktor olarak şu an onay veriyorum. Araya alalım bu hastayı. Tamam. Şu ön dişim laminem 25 yıl sonra kırıldı. Onu şimdi bir tamir edeceğiz hasta arasında. İşin enteresan tarafı, ben bu dişlerin yapımında evet arkadaşlarım vardı. Onlar ağızda çalıştılar dişlerim üzerinde, sonra yapıştırdılar ama ben sonra kendim onlara çok şekil verdim, düzelttim, üstüne form yaptım. Zaten dişin yapımı sırasında da kendim çok elden geçirmiştim, çalışmıştım. Kendim yaptım diyebilirim işin laboratuvar aşamalarını. Ama ağızdaki düzeltmelerini de kendim yaptım ama tabii ki o yapıştırma kısmı, anestezi var, şu var, bu var, onları arkadaşlarım yapmıştı. 25 sene oldu, 25 senedir kullanıyorum. Hastalarım da çok beğendi hep. Hep kendi dişlerimi göstererek hastalarıma örnek verdim bugüne kadar. Şimdi bunları tamir edeceğiz. Küçük bir tamirle işi çözeceğimize inanıyorum. Nasıl yapsak? Bu olmuyor. Hocam biraz zor olmayacak mı? Biraz zor olacak ama yapacak bir şey yok. Yani tutuculuk açısından porselenin üzerine dolgu yapmak, tamir yapmak çok daha zor tabii. Normalde diş minesini fosforik asit gibi böyle hani daha temelde çok da ağır olmayan bir asitle pürüzlendirebiliyoruz. Sonra o pürüzlülüğün üzerine çok iyi bir yapışma sağlayabiliyoruz. Ama porseleni pürüzlendirmek için porselen asitleri var. Onlar da çok ağır asitler. Hidroflorik asit çok ciddi bir asit. Dolayısıyla porselene yapışmak çok daha zor. Özellikle tamir yaparken. Ama gereği neyse yapacağız diye ümit ediyorum şu an. Dişi yapıştırırken eğer kompresörümüzde kurutucu yoksa, sıkışık havada içerisinde nem birikiyor. O zaman biz hava sıkıyoruz. Hava üflediğimizi zannediyoruz ama içinden su, hatta yağ gelebiliyor. O da tabii yapışmayı direkt bozabiliyor. Kuru hava kullanmak lazım. Yani havanın da bir kalitesi var. Kaliteli havayla çalışmamız şart. O bizim işimizin önemli detaylı püf noktalarından birisi. Kuru ve kaliteli bir havayla kurutarak dişleri yapmak çok daha iyi bir yapışma sağlıyor. Hava kalitesi iyi olmazsa yapışmadan sıkıntı yaşayabiliyoruz. Sema olmayınca evet bulamıyoruz. Yani zorlanıyorum gerçekten. O çünkü ben çalışırken böyle 4 eli olsa 4 eliyle böyle bana böyle malzeme sağlayacak. Çok her şeye hakim. Bütün her şeyi bana önüme getiriyor. Ne yapacağımı biliyor. Yapacağımız işlemi biliyor. Dolayısıyla hemen onları hazır ediyor. Yani şöyle söyleyeyim, bir diş hekiminin en önemli yardımcısı aslında tabii ki direkt asistanıdır. 4 elli diş hekimliği diyoruz biz. Yani four-handed dentistry deniyor. Bir hastanın tedavisi sadece 2 el değil 4 el yapıldığı zaman çok daha hızlı, çok daha iyi sonuç veriyor. Hatta bazen 6 el oluyoruz. Bir kişi de arka planda ona yardımcı oluyor. O zaman da her şey çok daha pratik, çok daha hızlı. Hasta için çok daha konforlu oluyor tabii. Önce kumlama, pürüzlendirme. Çok pis bir şeymiş bu ya. Bu koltuktan da çok geriliyorum. Dişçi fobimi yeneceğim inşallah. Kullandığımız aletleri, kullandığımız ilaçları, bütün ne varsa onların tadı gerçekten çok kötü. Bir Optragate deneyelim. Sema! Nerede ya? Nerede? Kendi dişimi hem de asistansız. İki dakika.
Evet, kırılan dişimi kendi kendime tamir ettim. Hatta kırılan dişimi demeyelim, kırılan laminemi kendim tamir ettim. 25 sene kadar oldu bu laminelerimi yapılalı ve ucu kırıldı. Şöyle ucundan ufak bir parça kırıldı. O da kötü bir görüntü yapıyordu. Şimdi onu tamir ettim. Epey zor oldu. İlk başta o tükrük izolasyonu, tükrükten uzak tutmak çok zor oldu. Bir yandan hani tükrük emiciyle çalışmak, asistan da yok yanında. Tamamen her şeyi tek başıma yaptım burada. Ve beni çok zorlayan şey de şu oldu. Biz normalde hasta ağzında çalışırken ilk öğrencilik yıllarımızda, ilk başlarda bize çok ergonomik bir çalışma pozisyonu olan endirekt çalışmaya alıştım ben. O da neden? Yani aynadan bakarak hastanın arkasında durduğumuz zaman ayna görüntüsüyle çalışmak bizim böyle eğilip hastanın ağzında böyle arka dişlere, üst dişlere özellikle eğilip böyle aşağıdan bakmamamız için çok önemli bir beceridir bir diş hekimi açısından. Hani aynadan bakarak endirekt çalışma. Dolayısıyla aynadan bakarak ayna görüntüsü üzerinden çalışmaya elimiz yatkın. Ancak şu an ben karşımda da bir ayna var. Yani çift ayna olunca bu sefer yine koordinasyon tamamen bozuldu. Ben aleti sola götürüyorum, o orada sağa gidiyor. Ben dişe yaklaştırıyorum, o uzaklaşıyor gibi ters tarafa doğru, sürekli ters tarafa doğru gittiği için o ayna görüntüsü, hatta çift ayna görüntüsü beni epey zorladı diyebilirim yani. Ama onun dışında şu an hem hissiyatıyla hem de görüntüsüyle bence iyi bir iş başardım diyebilirim.